Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gidiyorum? Bugün Salzburg'a gidiyorum. Trenle gideceğim ve aşırı heyecanlı olduğum için evde duramadım. Erkenden tren istasyonuna geldim. Evet, size birazcık treni göstereyim. Böyle kompartman şeklinde. İsterseniz koltuk seçebiliyorsunuz. İsterseniz de koltuk seçmeden boş koltuklardan birine oturabiliyorsunuz. Trende böyle priz var ve ayrıca şöyle masalar kullanabileceğiniz bir yer var. Şöyle bagajlarınızı koymak için bir yer var. Evet, birazcık yolculuktan bahsedeyim. Manzara inanılmaz güzel ve trenin içi de bayağı sıcak. Ayrıca internet de çekiyor trende. Her zaman o masada bir gidip geliyor. Şöyle size manzarayı göstereyim. Evet, Salzburg'a ulaştım. İnanılmaz bir yağmur beni karşıladı. Ama Salzburg'un mimarisi de gayet hoş. Burası Stefan Zweig Caddesi. Cadde çok güzel, binalar falan, ama bu bence Salzburg Innsbruck'a göre daha böyle bizim mantığa yakın bir yer. Çünkü hani normal hepsinin altına birer dükkan açılmış. Ama Innsbruck'ta bu yapı biraz daha otantik, daha korunmuş. Bu kadar çok sayıda dükkan yok. Tabii bunun Salzburg'un çok daha büyük olmasıyla da alakası var. Ama sokaklar çok güzel, yani hangi sokağa girersen gir, yana dönsen ötekine girmek istiyorsun. Böyle tarihi kıyafetlerini satan bir yer buldum. Evet, Mirabel Sarayı'na geldim. Salzburg'daki gezimiz başladı. Normalde Salzburg'a ilk geldiğim gün aşırı dondurucu bir soğuk ve inanılmaz bir yağmur vardı. Hem doğru düzgün çekim yapabildim, ne doğru düzgün gezebildim. Şehri bayağı bir turladım yine. Ama çok yağmurluydu. Hiç keyif almamıştım ilk gün. Bugün hava çok güzel. Bakalım bugün daha güzel gezeceğimizi umuyorum. Burada Mirabel Sarayı'na giderken böyle güzel bir park var, kuş cıvıltıları eşliğinde. Böyle girişte her iki yanda tek boynuzlu at heykeli var. Burada bir Güzeler Bahçesi var. Bu bahçenin girişinde bir öne bir arkaya bakan aslan var. Aslan heykeli var.
Buradaki cücelerin Türkleri temsil ettiğini öğrendim. Yani bizi anca böyle aşağılayabilmişler yani. Başka türlü korkularını. Şu çiçekler çok güzel. Şurada yine bir cüceler bahçesi var. Burada sanırım 12 tane cüce varmış ve bu cüceler de yine Türkleri temsil ediyor. Şu özellikle bunu vurguluyorlar. Ağacın dalını kırmaya çalışan bir Türk cüce heykeli. Hani bu da Avusturyalılar şöyle söylüyorlarmış. Biz hani bir ağacın dalıyız, siz bizi kıramazsınız anlamı veriyormuş. Yine burada değişik cüce heykelleri mevcut. Tekrar dönüp bahçesine doğru gidelim. İçerisinde böyle inanılmaz güzel bir bahçe var. Ama içerisi acayip nemli. Sanki tropikal bir ormanda yürüyormuş hissi verecek şekilde tasarlanmış. Ne güzel yine. Kuşlara. Bahçede yürümeye devam ediyoruz. Bazı kısımlar kullanıma kapalı. Ofis olarak falan kullanılıyormuş sanırım şu anda. Ama zamanında çok güzel ve görkemli bir saray olduğu aşikar. Bahçesi kocaman. Mirabel Sarayı halka açık bir saray. Ücretsiz yani. Gelip ziyaret edebiliyorsunuz. Sadece bahçesinde yürüyüş yapmaya ya da böyle oturmak için bile gelebilirsiniz. İlk geldiğimde bu heykeller niye bu kadar kapkara diye düşünmüştüm. Ama burası daha önce çok büyük bir yangın geçirmiş. Belki o yangında zarar görmüş olmuş olabilirler. Mirabel Sarayı'ndan çıktıktan sonra hemen karşınıza Mozart Wohnhaus çıkıyor. Burası Mozart'ın bir süre yaşadığı ev. Bu müzenin ücreti 12 euro. Eğer Salzburg kart çıkartırsanız ücretsiz bir şekilde gezebiliyorsunuz. Mozart'ın yaşadığı evden çıktıktan sonra hemen o ara sokaktan girince karşınıza Salzach Nehri'nin üzerindeki köprülerden biri çıkıyor. Bu önemli bir köprü. Buraya Aşıklar Köprüsü deniyor. Bu köprü üzerinde yakından da göstereceğim. Çiftler gelip birer asma kilit takıyorlar. Üzerine isimlerini yazıp sonra da anahtarını nehre atıyorlarmış. Hala yapılıyor mu bilmiyorum. Size şöyle manzarasını da bir göstereyim.
Bir sonraki durağımız Mozart Geburtshaus, yani Mozart'ın doğduğu ev. Burası müze, içeriye girip gezelim. Bu müzenin ücreti de 12 euro. Burayı daha çok beğendim. Eğer Salzburg kart çıkarmayacaksanız sadece buraya gelmeniz yeterli bence. Ama Salzburg kart çıkartmanızı da tavsiye ederim. 24 saatlik, 48 ya da 72 saatlik şekilde çıkartılabiliyor. Salzburg kartı nereden alabiliriz derseniz kaldığınız otelden isteyebilirsiniz. Otelden almayı unuttuysanız endişelenmeyin. Ben de unutmuştum. Herhangi bir otele girerek Salzburg kart satın alabiliyorsunuz. Her yerde sabit tek bir ücret var. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Salzburg kart aldığınız yerden size bu kartla hangi müzeleri, hangi fiyata gezebileceğinizi gösteren bir broşür veriliyor. Birçok yerde bedava oluyor bunu ödedikten sonra. Bazı yerlerde de indirim sağlıyor. Salzburg'un sokaklarında yürümek inanılmaz keyifli. Binaların estetiği, ortamın atmosferi, her şey çok güzel. Sokakta yürürken her an karşınıza sanatsal bir öğe çıkabiliyor. Evet, böyle hoş bir meydana geldik. Salzburg'da Mozart'la ilgili çikolata veya hediyelik eşya alabileceğiniz çok sayıda dükkan bulunuyor. Ben Viyana'da mesela bu konuda bu kadar çok dükkana denk gelmedim. Salzburg'da pek çok noktada hediyelik eşya ve çikolata alacağınız noktalar bulunuyor. Bu meydan da çok sakin, huzurlu, hoş bir meydan. Şu kafe inanılmaz hoşuma gitti. Böyle insanlar sakin sakin bir şeyler oturup bir şeyler içiyorlar. Evet, şimdi Dom Meydanı'na geldim. Sanırım en büyük meydanlardan bir tanesi. Burada Dom Katedrali var. Tam karşısında da Salzburg Müzesi ve Panorama Müzesi var. Şimdi bunları gezelim. Salzburg kart çıkarırsanız buradaki müzeyi de bedava şekilde geziyorsunuz. Bu basamaklardaki çiçekler sayesinde bu merdiven inanılmaz güzel kokuyordu. Burada bir hatıra defteri var. Bakalım biz ne yazmışız. Evet, bakalım Salzburg Dom Meydanı'ndaki bu müzeden bize kaç kişi abone olacak. Abone olan olursa yorumlara yazsın. Sayımızı bilelim. Şimdilik görüşmek üzere. Duvardaki resmi boyayabilmek için böyle kalemler koymuşlar. Biz yine imzamızı bıraktık. Burayı çok beğendim. Panoramik bir balkonu var müzenin. Şuradan yukarıya çıkılıyor. Bu müze inanılmaz güzel bir müze. Gerçekten günlük sanat dozumu fazlasıyla karşılayan bir müze oldu. Burası da Dom Katedrali. Müze ve katedral iç içe aslında. Çok büyük bir yapı. Katedral için ayrıca ücret alınıyor. Yine Salzburg kart geçiyor ancak Salzburg kart burada indirim sağlıyor bu sefer.
Normal giriş ücreti yerine 3,5 euro ödemenizi istediler. Ayrıca girip tekrardan gezmedim. İçeriden de bu şekilde bu kadarını görebiliyorsunuz. Bence yeterli. Bu Dom Meydanı'ndaki bu müze çok büyük arkadaşlar ve çok güzel. Buraya kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu ilk girişten başlıyor. Şu devamı tamam komple bir sanat eserleri dolu. Ve içerisinde muazzam bir kilise var. Kesinlikle gelin buraya. Hatta vaktiniz varsa şöyle birazcık oturup soluklanın. Manzaranın, huzurun tadını çıkarın. Evet, Dom Meydanı'nda şimdi kiliseye gireceğiz. Girmeden önce size bir şey göstereceğim. Şimdi kilisede şurada 2 tane meleğin tuttuğu bir taç var. Kilisenin hemen önünde de Meryem Ana var. Eğer doğru açıyı yakalayabilirsek o meleklerin taşıdığı taç Meryem Ana'nın kafasındaymış gibi görünecek. Bakalım olacak mı? Salzburg Katedrali'nin hemen yanında yine çok ünlü bir meydan var. Meydanın ortasında bu koca altın küre, üzerinde adam figürü oldukça dikkat çekici. Daha önce bir sanat etkinliği kapsamında yapılmış. Görsel olarak bana birazcık anlamsız geldi ama yine de dikkat çekici. Etrafta bir kermes havası var. Yiyecek ve lokal ürünler satılıyor. Evet, şimdi Salzburg Kalesi'ne çıkacağız. Finikülere bindik. Salzburg kart finikülerde ve müze içinde de geçerli. Kale içindeki müzede de ekstra bir ücret ödemiyorsunuz Salzburg kartınız varsa. Ayrıca Salzburg kartı olanlar sırada beklemiyor. Bu çok iyi. Diğerleri bayağı uzun bir sıra vardı. Kartı olanlar kartını okutup geçebiliyor direkt. Kalenin manzarası inanılmaz. Muazzam. Evet, biz şuradan geldik. Biz buradan geldik. No, I want the other part. Diğer taraftan kalenin manzarası. Şimdi şu kare tırmanacak. Gerçekten masal gibi bir şehir. Şimdi şuradan geldik. Bu şekilde devam ediyor. Finikülerden indikten sonra da bayağı bir mesafe daha yukarıya tırmandık. Yürüyerek. Kalenin içerisinde bir müze var. Savaş tarihini, kendi tarihlerini anlatan. Ayrıca savaşta kullandıkları kıyafetler, savaş aletleri, savaş silahlarını gösteren bir müze var. Tam böyle Türk filmlerindeki hanlara gelmişim gibi oldu. Sandalyelerin üzerinde böyle haçlar var ve şarap fıçıları şeklinde masalar. Böyle Kara Murat filminden fırlamış gibi bir sahne dekoru sanki. Şehre panoramik olarak bakacağımız noktalardan bir diğerine geldik. Şehrin bir diğer yüzü. Şu evin sembolüyle. Sanki böyle tarih ayaklarımızın altındaymış gibi hissettiriyor.
Size evlerdeki bir sistemi göstermek istiyorum. Her bir evin önünde böyle su için yol yapılmış ve suyun tamamı da her bir evin önüne geçip toplanıp geçtiği bir yol halinde devam ediyor. O zaman için bence oldukça güzel düşünülmüş. Evet, son durağımız Salzburg Müzesi ve Panorama Müzesi'ni gezeceğim. Çok yoruldum ama kendime biraz zorlayıp bunları da gezeceğim. Sonrasında artık yemek yiyip, yiyebilsem de tatlayıp turumuzu burada noktalayacağız. Evet, Panorama Müzesi ve Salzburg Müzesi bugün Paskalya Bayramı sebebiyle kapalıymış. Onları görememiş oldum. Bir yandan da Allah yüzüme baktı acaba diyorum. Çünkü gerçekten ölmüş durumdaydım yani. Yeter kulum gezme dedi herhalde. Şimdi gidip yemek yiyecek bir yer bulmam lazım. Burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Viyana'ya göre daha çok yemek yiyecek yer var ama büyük çoğunluğu domuz arkadaşlar. Bunu yani mutlaka sorun. Sadece domuzda yapan var. Bir yerde hatta sordum. Yani 2 tane koyuyor içine. Biri işte domuz ve etin karışımı diyor. Ya diyorum hani sadece bir tanesini alamıyor muyum? Hayır alamıyoruz falan. Bize böyle bir trip de attılar yani. Hayır kardeşim yemek zorunda mıyız yani? Neyse şimdi yemek yiyebilecek yer arıyorum. Acayip acıktım. Son olarak tatlı yemeğe Mozart Cafe'ye geldim. Tatlı olarak Mozart kekini denedim. Gayet güzel fıstıklı bir tatlısı var. Yanına da bir kahve söyledim. Bizim kültürümüzdeki gibi yanında bir bardak suyla ve bir gofretle geliyor. Genel olarak Salzburg şehri için Mozart'ın her türlü kullanmışlar diyebilirim. Mozart'ın keki, Mozart'ın müzesi. Mozart bu şehrin ekmeğini bu kadar çok yememiştir sanırım. Viyana videosundaki şehir sıralamamı değiştiriyorum. Salzburg, Innsbruck ve en son Viyana'yı koyuyorum. Videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.